teknenin yakından da gösterelim. Şöyleydi, zehirli boya vardı. Şimdi epoksi hastane kadar indik. Bunun altında jel kotu var. Evet dostlar, bugün itibariyle zımpara işimiz başladı. Az önce sizinle paylaştım. Şimdi bundan sonraki aşamalar şöyle gidecek Copper Coat'la ilgili. Teknenin altındaki zehirli boya kazanıyor. Altındaki epoksi astar kazanıyor. Bu katlar kazandıktan sonra bunların üzerine 2 katlı gel sheet uygulaması yapacağız. Gel sheet'ten sonra Copper Coat uygulamasına başlayacağız. O ayrı bir gün olacak. Şimdi 4 gün boyunca teknenin alt kazıması yapılacak. Bizim bununla paralel yürütmemiz gereken bir bow thruster işimiz var. Eduardo kendisi yapmak istiyor bu bakım işini. Ben de ona destek vereceğim. Bow thruster'ı aşağı alacağız. Üzerindeki çeşitli parçaları, o-ringleri değiştireceğiz. Ondan sonra yerine koyacağız. Fakat bunu yaparken aşağıda giden işleri engellemememiz gerekiyor. Zamanlamasına karar vereceğiz. Şimdi mıknatıs ofisini ziyaret edelim bakalım. Bayram sonrası herkes toplanmıştır büyük ihtimalle. Ufak bir işimiz de Netsel Marina'da var. Orada bir ödememiz olacak. Bu atma çekme işlemlerine ilgili. İkinci gün böyle başladı. Mıknatıs ekibiyle buluştuk. Mıknatıs firmasında İsmail Bey bizim motor, jeneratör ve diğer mekanik işlerde destek aldığımız kişi. Kendisi tüm ekipte olduğu gibi benim en çok sevdiğim, en çok güvendiğim insanlardan bir tanesi. Konusunda son derece etkin. Bu teknede de gönül rahatlığında bütün işlerimizi yapıyor olmamızın sebeplerinin başında kendisi gelecek sanırım. Beraber motor bölümünde yapılacak işleri belirledik. Şimdi teknenin üzerinde bir Yanmar turbo motor var. Intercooler'da bulunan. Bu motorun 1000 saat bakım adı verilen büyük bir bakım zamanı geldi. Tekne 2003 model. Amel fabrikasından çıktığından beri motor bakımları düzenli olarak Eduardo tarafından yapılıyor. Yanmar'ın tavsiye ettiği bu tip motorların her 3-5 senede bir veya 1000 saatte bir, 1000 çalışma saatinden bir bakıma alınması, detaylı bakım yapılması, bununla ilgili yapılması gereken işlemler Yanmar'ın kullanım kılavuzunda yer alıyor. Şimdi bu işlerin niteliklerinden birazcık bahsedeyim. Zaten işler yapılırken de sizle beraber paylaşacağım. Öncelikle motorun soğutma sisteminin elden geçmesi gerekiyor. Çok detaylı bir iş. Kabaca içinden deniz suyu geçen motoru soğutan parçalarının temizlenmesi. Bunun dışında enjektörlerin gerekirse ayarlanması, valve açıklarının ayarlanması, marş motorunun bakımı gibi çok ana kalem önemli işler var. Bunların tamamı yapılacak. Aynı zamanda jeneratörde bildiğiniz üzere yine ayrı bir motor aslında elektrik üretmeye kullanılan. Onan marka bir jeneratör yer alıyor teknede. Onun da benzer şekilde yine ağır bakımları yapılacak. Onun dışında aşağıda motor dairesinde bir invertör değişikliği yapacağız. Eski invertörün yerine daha kuvvetli bir invertör takacağız, çalışmayan invertörün yerine. Güvertede işte vinç bakımlarımız, ufak tefek onarımlarımız var. Bir arma kontrolü yapılması önerisinde bulundum Eduardo'ya. Mıknatıs firmasının yine deneyimli olduğu konulardan bir tanesi. Armanın üzerindeki bütün bağlantı yerleri tek tek parlatılacak. Güzel gözüksün diye değil. Herhangi bir sorun varsa pas ve kirlerin altını görmeme ihtimalimizi ortadan kaldırmak için bunların gözle kontrolü yapılacak. Gözle kontrol yapılırken tabii ki malzemenin içinde, yani taşıyıcı parçaların içindeki alanları X-ray olmadığı için görme şansımız yok, ama dışta bir çatlama, bir risk teşkil eden bir durum varsa erken tespit etmemizi sağlayacak. Bu işlemden sonra armamız %100 garantili olacak mı? Hayır. Bu sadece olabilecek bir sorunu önceden fark etmeye yarayan bir bakım olacak. Bir yandan da biraz size teknenin etrafında da gezerek, hareket ederek göstereyim. Şu an dışarıdan gözle baktığımız zaman görebildiğimiz kısım bu. Bunun tüm armaya yapıldığını düşünün ve iyice temizlendikten sonra çatlakların daha belirgin olabilir, mevcutsa olabileceğini düşünebilirsiniz. Tabii ki bunun içini göremiyoruz. Burada ne olup bittiğini görmemiz mümkün değil. Zaten 10 senede bir markaların, üreticilerin yenileme tavsiye etmesi sebebi de bu. Bunun dışında Amel bildiğiniz üzere keç arma bir tekne. 2 tane direğimiz var. Bu direkler üzerinde elektrik motorları yer alıyor. Elektrik motorlarının arıza yapması durumunda manuel olarak kullanılabiliyor. Bu bölgelerde yapılacak bazı işlerimiz olacak. Yelkenlerle ilgili bu sene bir işlem yapmayacağız. Yelkenlerimizin şu an bir bakıma ihtiyacı yok. Onun dışında ırgat üzerindeki ufak tefek işlerimiz var. Teknemizin zincirini yenileyeceğiz. Aşağıda bekleyen zincir bizim için geldi bugün. O zincirin değişimi yapılacak. Irgat bakımına şu an yapma kararı almadık. Irgatımızda bir sorun gözükmüyor. Ama geçen sene sevgili Hüseyin bizim ırgat bakımımızı yapmıştı. Gerçekten de A'dan Z'ye her şeyini yenilemiştik. Tüm keçileri, O-ringleri değişmiş, tertemiz olmuştu ırgatımızın. İşlerimiz böyle. Bunun dışında ufak tefek başka birçok kalem daha var. Pasarela'da bir ufak bir onarım yapacağız. Onun açılmayan bir parçası
katlanmayan bir kolları var. Onlara bakacağız. Şimdi programı iyice oturtmaya başlıyoruz işlerimizi. Tekne altında zaten bugün videonun başında görmüşsünüzdür. Aşağıdaki kazıma işlemi sürüyor. O kazıma işlemi tamamlanınca hazır duruma geldiği zaman 2 kat gel sheet uygulaması yapılacak teknenin altına. Gel sheet'in de bir kuruma süresi var. O da kuruduktan sonra copper coat uygulaması yapacağımız güne başlayacağız. Şimdilik böyle size detayları paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada size yan komşumuzu göstereyim. Dün Instagram'da bu tekneyi paylaşmıştım. Deniz'deydi. Sormuştum, bunu beğendiniz mi beğenmediniz mi diye bir anket yapmıştım. Herkes çok beğenmişti. Tekne bugün tak dedi. Yanımızda karaya alındı. Bu da enteresan bir sürpriz oldu benim için. Başka bir şey çağırsaymışım gelecekmiş. Havamız çok güzel. Mevsim olarak boya işleri için çok ideal bir hava var. Bu copper coat benzeri bir iş yaparken en çok istediğimiz stabil hava koşulları. Kuruma süresi uygulama için çok önemli, biliyorsunuz. Bu hava sıcaklıklarında işimizi gayet güzel yürütebileceğimizi düşünüyorum. Netsel Marina, dediğim gibi karaya alma işlemleri için çok ideal bir nokta. Çalışmak için çok keyifli, gayet düzenli. Her şeye ulaşmamız çok kolay. Marmaris içinde olduğumuz için burası biliyorsunuz bir denizci bir şehrimiz. O yüzden o açıdan da çok mutluyuz. Güzel Marmaris'ten şimdilik bu kadar olsun. Şimdi bakalım teknenin altında neler oluyor. Bir göz atalım. Buralar çok güzel olmuş ama ya. Teknenin alt kazıma işleri sürüyor. Biraz epoksi sert olduğu için zorlu gittiği bilgisini paylaştı arkadaşlarım. Ama biten kısımlar da muhteşem gözüküyor. Geçen sene dostlarımla beraber aynı yaklaşık yerlerde bizim teknenin altıyla uğraşıyorduk ama biz tabi bu tekneden farklı olarak Yarkot'a kadar inmedik. Biz mevcut copper coat'u kullandık. Niye böyle yaptık? Çünkü kalan copper coat'un da bir kalınlığı vardı. Ondan da faydalanmak istedik. İyi durumdaydı. Copper coat firmasının kendisi de aynı şeyi tavsiye ediyor. Onlardan Türkiye mümessilinden de destek aldık. Tutulma sorunu yaşamadık. Copper coat'un bir özelliği de ilerleyen günlerde daha detaylı bahsedeceğim size. Ufak düzeltmelere müsaade etmesi. Copper coat'un onara bir olma özelliğinden bahsediyordum. Oluşan küçük hatalarda veya zayıflayan noktalarda yıllar içerisinde, bu tabii ilk sezonun sonunda olmuyor, copper coat'unuza yama yapabiliyorsunuz. Yani yine aynı copper coat malzemesiyle o bölgelere dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Biz geçtiğimiz senelerde öyle yaptık. Zayıflayan yerlerde bir veya iki kit copper coat satın alıp o bölgeleri güçlendirdik ve bu sayede zayıflayan noktalarda canlı oluşumu olmadan kullanmaya devam edebildik. Bu yönden de malzeme çok avantajlı. Bu 10 senelik ömrü zaten altını çize anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir fikir oluşmasın diye. Copper coat malzemesini uyguladıktan sonra 10 yıl boyunca teknenin altında hiçbir şey olmayacak ve karaya almayacağız diye bir iddiası yok. Teknenizin altında birkaç senede bir, 3-4 senede bir zaten vana değişimi, örnek veriyorum sail drive tekneniz varsa kuyruk yağı değişimi için kaldırdığınızda bu noktalara dokunuşlar yapabilirsiniz. Teknenizin altını sadece lifte alıp yıkatabilirsiniz. Bunlar hiçbirisini yapmadan sadece temizlik ihtiyacınız varsa teknenizi su altında temizleyebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi ve seneye Admiral teknesinin sezon başında yine temizliğini ben yapacağım. Su altı temizliğini yaptığım gibi. Bunları kendiniz yapabiliyorsunuz. Buradaki amaç teknenizin her 2 senede bir, hadi iyi koşullarda ve biraz ihmal edilse 3 senede bir karaya alma mecburiyetinizi ortadan kaldırmak. Sizi bu mecburiyetten kurtarıyor. Geçmişte de bir hayli masraflıydı. Şu an yeni fiyatlarla, yeni kurlarla, yeni ekonomimizde özellikle bizim ülkemizde çok pahalı. Maliyetler kısmında Admiral teknesinin Netsel Marina'da güncel fiyatlarda ne kadar bir masraf çıkardığını, ne yaptığını net olarak paylaşacağım. Bir aksilik olmazsa kendi teknemin yanına da masraflarını da koyarım. Size bir referans olmasını çok istiyorum. Çünkü en çok merak edilen bir noktalardan bir tanesi de copper coat'un maliyeti doğal olarak. Bu konuyu da olabildiğince şeffaf hale getirmek istiyorum. Şimdilik böyle. İsmail Bey de geldi. Ben de onu bekliyorum, size bu arada gösteriyordum. Hoş geldin İsmail Bey. Merhabalar. Merhabalar. İsmail Bey benim çok sevdiğim, size çok bahsedeceğim, çok tavsiye edeceğim, tanıdığım en titiz marin sektördeki çalışan insandır. Şimdi yukarı konuşmaya devam edelim. Abi seni anlata bitiremiyorum. Yanımdayken de biraz bahsedeyim. Şu deniz yaşamında biraz böyle geceleri rahat uyuyorsak, seyirde aklımız hiçbir yerde kalmıyorsa İsmail Bey sayesinde. Bu video serisi boyunca daha hiçbir şeye başlamadık. Size bol bol bahsedeceğim. Bu vesileyle de teşekkür etmek istedim kendisine yanındayken. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Size tanıştırmış olayım. Şimdi doğru yukarıya. Motor bakımı ile ilgili çalışmalara başlıyoruz. İsmail Bey şu an geldi.
Her zaman olduğu gibi yine çok titiz bir çalışma yapacağı belli. Hazırlıklarını yapıyor. Size buranın daha sonra içinde göstereceğim. Şuradan basamaklarla iniliyor. Buraya basıyorsunuz. Daha sonra işaretlenmiş yerler var. Oraya basarak basamaklarla aşağı iniyorsunuz. Bakım yapılacak olan parçalar yavaş yavaş buradan ayrılacak. Soğutma üniteleri, turbo, intercooler, bu parçaların hepsi atölyeye taşınacak. Atölyede temizlikleri yapılacak, değişmesi gereken parçalar değişecek ve motorun 1000 saat bakımı tamamlanacak. Şimdi İsmail Bey ilk hazineyi buldu. Bakın şu deliğin içinde impelerin kanatları var. Bu jeneratörümüzün soğutma sisteminin başlangıcı galiba değil mi? Evet. Girişi. Evet. İşte Yani deniz pompasından sonra giriş orası. neredeyse su geçmiyormuş içeriden. Geçmiyormuş, Çok evet. net görebiliyoruz şu an içinde şeyleri. Hı hı. İşte bu bakımların faydalarından bir tanesi. Rutin bakıma bulunamayacak bir şeydi bu. Şimdi soğutma Bütün sistemi bakımda bulunur. Bulunur Ama mu? işte impelerimizi söktüğümüzde kanatların yok olduğunu görürsek Peşine düşmemiz lazım. evet, peşine düşmemiz gerekiyordu. Small details. Az önce Eduardo'ya sordum, dedim bu parça niçin burada? Burayı açıyorsunuz. Bu şekilde buraya tutturuyorsunuz. Ve otopilotunuzu servis mi yapmak istiyorsanız? Buyurun size otopilot. You select the other engine that act directly to the rudder. So you have two options. Yes. Sometimes I change, but Perfect. there is just one electronic. Okay. So if you have problem here, If you have spare one while Yeah. you are circumnavigating, it is that easy. Remove the cables, take the old one, put the new one. That is amazing. Bunlar da dışarıdaki göstergeler. Hepsine buradan ulaşmak mümkün. Sadece bir tane slide yaparak. Çok güzel detaylar, muhteşem. Size bunu da göstereyim. Bu da teknenin su göstergesi. Ne kadar suyunuzun kaldığını öğrenmek istiyorsunuz. floating Gördüğünüz gibi çıkan parça 1000. Çıkan parça suyun ne kadar kaldığını size gösteriyor. Çünkü yüzerek yükseliyor. Burada da kaç litreye denk geldiğini görüyorsunuz. Neredeyse bozulma ihtimali olmayan bir yöntem. Motorda sürprizler bitmiyordu. Exhausted. Jeneratörün egzoz çıkışı, evet. Exhaust out of the generator. İçinde bir kademe daha var. Evet, it will be same. Alayım abi. Abi. Kaçağımı. Evet, motor bakımımızda parçalar çıktıkça sürprizler de çıkıyor ama aslında bunlar sürpriz değil, zamanı gelen bakımlar, hatta biraz geçen bakımların sonuçları. Evet, motor bakımları sürerken biz de bir aşağıya bakalım, aşağıda neler oldu bugün. Teknenin altına şöyle bir göz atalım. Yukarıda işler devam ederken bugün aşağıda da bayağı bir çalışma oldu. Kolay gelsin. Evet, hatırlarsanız öğlen geldiğimizde bu kısımların hepsi kapalıydı. Şimdi gördüğünüz gibi pırıl pırıl olmuş. Ellerinize sağlık. Bayağı uğraştırdı galiba değil mi? Uğraştığınız abi, teşekkür ederiz. Evet, motor dairesindeki son durumumuz. Size şöyle yukarıdan göstereyim. Şimdi bakım zamanı gelen parçaları çıkartınca burası böyle karmakarışık gözüktü. Neler yaptık size kısaca özetleyeyim. Şu an karşımda gördüğünüz, bilen ve bilmeyen kişiler olacağını düşünerek her şeyi açıklamaya çalışacağım kabaca. Teknenin onan jeneratörü. Aslında bir motor, dizel motoru biliyorsunuz, 3 silindirli. Bunun soğutma sistemi, marş dinamosu hepsi söküldü şu an. Servis yapılması için mıknatıs atölyesine yönlendi. Aynı şekilde üstünde durduğum yan bar motor parçaları ayrıldı. Onlar da şu an atölyeye doğru gitti. Burada yapılacak başka ufak tefek işlerimiz de var. İnvertörü karşılık değiştireceğiz. Arızalı olan, eski olan çıkacak. Su yapacağı ait parçaları görüyorsunuz. Su pompaları. Buraların hepsi derlenecek, toparlanacak, temizlenecek, bakımları yapılacak. Şu anki durum bu. Bir sonraki bölümde Amel'in baş pervanesini bakım için söküyoruz. Teknenin dümen palasında ve soğutma sisteminde bizi bazı tatsız sürprizler bekliyor. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.